8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz göğüs cerrahisi uzmanı Doktor öğretim üyesi Salih Cüneyt Aydemir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkürler. Hocam şimdi sevimsiz bir konumuz var bugün ama maalesef hayatımıza da geçti. Mecburen bu konuları da konuşmak durumundayız. Birçok kanser çeşidi var günümüzde duyduğumuz, yaşadığımız, insanların da yaşadığı. Bunlardan bir tanesi akciğer kanseri. Bu akciğer kanserinin önemiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz bizlere? Kanser vücutta sonuçta hemen hemen her yerde görülebiliyor. Akciğer kanserinin bizim için özelliği ise şu anda baktığımızda tüm dünyada kanserden ölümlerde kadınlarda da erkeklerde de birinci sırada yer alıyor. O yüzden aslında tedavisi yapılmadığı takdirde ciddi ölümcül bir hastalık, korkutucu bir hastalık. Söylediğiniz gibi maalesef çok sevimsiz bir hastalık. Bize düşen o yüzden kanseri, özellikle akciğer kanserinde farkındalık yaratarak hastaları daha hızlı tedaviye nasıl yönlendirebiliriz? Bu önem arz ediyor. Çünkü ancak böyle bu ihtimali, bu sonuçları daha iyiye çevirme şansımız olabilir. Hocam peki ölümlerde birinci sırada dediniz. Görülme sıklığında da birinci sırada mı? Şöyle, erkeklerde yine birinci sıraya yaklaşıyor. Kanserler arasında yine birinci sırada. Kadınlarda daha önce meme kanserini görüyoruz ilk sırada. Akciğer kanseri daha sonra geliyor. Ama belirti vermesi vesaire onlara baktığımızda sonuçta daha erken yakalanabildiği için diğer hastalıklar tedavileri de daha hızlı yapılabiliyor. Peki hocam belirtiler nedir? Yani akciğer kanseri ihtimali olan belirtiler nelerdir? Yani hangi bulgular olursa bu kişide akciğer kanserinden şüphelenilir? İşte aslında en sevimsiz yere geliyoruz. Evet. Şöyle, akciğer kanseri maalesef sinsi bir hastalık. Yani hastalık ilerleyene kadar bulgu vermiyor. Yani birçok hastalıkta bir takım belirtiler ortaya çıkarken akciğer kanserinde maalesef o belirtiler çok geç dönemde ortaya çıkıyor. Ama bir takım sinyaller de olabiliyor mu? Evet. Yani öksürük mesela bunlardan biri. Öksürük ama genellikle ciddiye almadığımız bir belirti. Göğüs ağrısı, sırt ağrısı, omuz ağrısı, kol ağrısı bunlar da akciğer kanseri ihtimalini söyleyebilecek şeyler. Ama şimdi baktığımızda göğüs ağrısı, kas ağrısı, sırt ağrısı, kol ağrısı başka birçok şeyde de olabilir mi? Evet. Önemli olan kısım da bu zaten. Yani burada farkındalık yaratmak. Biz sırt ağrısı olan birisinde akciğer kanseri vardır demiyoruz. Ama sırt ağrısı olan birisinde bu uzun sürüyorsa, öksürüğü başlayan bir kişinin öksürüğü 2 haftadan daha uzun sürüyorsa, o zaman mutlaka bir hekime başvurmalı ki başka bir sorun olabilir mi? Buna bakılsın ki bunlardan bir tanesi de akciğer kanseri diyoruz. Ama bu çok basit bir enfeksiyon da olabilir, çok basit bir kas spazmı da olabilir. Önemli olan bunları ayırt edebilmek. Yoksa ana belirtilerine baktığımızda diğer kanserlerde de gördüğümüz gibi kilo kaybı görebiliyoruz, iştahsızlık görebiliyoruz, ciddi zayıflayarak kişide performans düşüklüğü görebiliyoruz. Bunlar ama zaten hastalığın daha ileri evrelerinde başlıyor. Peki evreler dediniz hocam. Hastalar size kadar geldiğinde artık o belirtiler ortaya çıkıyor, size geliyor. Sizler bunun tanısını ve o evreleme süreçlerini nasıl belirliyorsunuz? Şimdi bir hasta geldiğinde zaten ilk yaptığımız şey, eğer akciğer kanserinden şüpheleniyorsak tanıya gitmek için bize histolojik, yani mikroskop altında bir inceleme gerekiyor. Bunun için de bir doku parçası gerekiyor. Hastalığın nerede olduğuna bakarak önce radyolojik olarak bir evreleme yapıyoruz. Yani PET-CT dediğimiz günümüzde çok kullanılan, kanser ise eğer bunun yaygınlığını gösteren bir tetkik yapıyoruz. Bu tetkikte akciğerin neresinde ve vücudun başka bir yerinde var mı? Bu bize ilk bilgiyi veriyor. Kanser teşhisi, doku teşhisi de koyduysak eğer akciğer kanserinin, o zaman boyutu, lenf nodu tutulumu var mı? Bunlar da evrede nerede olduğumuzu gösteriyor. Şimdi böyle baktığımızda biz ilk hasta geldiğinde bu ön tanı yöntemlerimizi uygulayarak, yani PET-CT, bronkoskopi, yani içerinin görüntülenmesi ve onunla parçalanması, bazen
göğüs duvarından iğneyle girerek bir parça almak, bazen mediastinoskopi dediğimiz işte o lenf nodu bölgelerinden parça alarak oralara yayılım var mı? Onları görerek hastaya hangi evrede olduğunu söyleyebilecek duruma geliyoruz. Bu neden önemli? Bu hastalığı nasıl tedavi edeceğimizi değiştiriyor. Erken evrede yakalarsak çok iyi bir başarıyla cerrahi geçirilebiliyor ve bunun sonrasında hastalıksız sağ kalım, yani başka bir ek tedaviye de ihtiyaç olmadan çok uzun süre hastalarımızı takip ediyoruz. İleri evrelerde cerrahi ve arkasından başka tedaviler uygulayabiliyoruz. Daha ileri evrelerde bazen işte kemoterapi ya da radyoterapi gibi tedavileri ekleyip hastayı cerrahiye uygun hale getirip cerrahi uygulayabiliyoruz. Ya da çok ileri bir evredeyse hastalık, o zaman cerrahinin yükünü de hastaya eklemek istemiyoruz ve o zaman da işte ilaç tedavileriyle, immünoterapilerle hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunlarda da tıbbi onkologlar bize destek veriyorlar. Peki hocam, bu kanser tipi lenf yoluyla mı yoksa kan yoluyla mı metastaz yapar? Yani başka organlara yayılır? Akciğer kanseri lenfatik sistem üzerinden diğer alanlara doğru gitmekte. Diğer kanser türleri gibi yani. Evet. Ve akciğerde, primeri akciğerde olan akciğer kanserinde ilk yayılım noktası mediasten dediğimiz alandır. Yani kalbin bulunduğu, nefes borusunun indiği alandaki lenf nodlarıdır. Bizim de ilk baktığımız noktalar bunlardır. Peki hocam, böyle bir kanseri bulunduğunda, yani eğer ameliyat gerekliyse kanser hücresinin bulunduğu ya da o nodülün bulunduğu parçayı çıkarmak tedavide yeterli mi, yoksa başka tedavi seçenekleri var mı? Şöyle, akciğer kanserinde biraz önce söyledik, erken evrede özellikle yakalarsak hastayı hastalıksız hale getirmiş oluyoruz diye. Bunun için şöyle bir kuralımız var. Anatomik rezeksiyon önemli. Yani hastalığın içinde bulunduğu lobla birlikte akciğerin çıkartılması gerekiyor. Evet, sağlam dokuyu da mı çıkartıyoruz? Evet. Ama buradaki özellik şu. Akciğer sağda 3 lob, solda 2 lob halindedir. Ve biz hastaya bir solunum fonksiyon testi yaparak hastanın solunum kapasitesini önce ölçüyoruz. Ve örneğin hastanın sol akciğer üst lobunda bir kanseri var. O bölgenin çıkartıldığında geriye kalacak olan hastadaki akciğer kapasitesini hesaplıyoruz. Böylece böyle bir cerrahi geçirirse sonrasında hastanın kondisyonu nasıl olacak bunu tahmin ediyoruz. Eğer bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yoksa yapılması gereken cerrahi o akciğer kanserinin bulunduğu lobun komple damarlarını, bronşunu, yani venini, arterini hepsini beraber keserek amblok, yani toplam olarak çıkartılmasıdır. Bu bize neyi sağlıyor? Siz de biraz önce söylediğiniz lenf yoluyla yayıldığı için o lobun içinde yayılan lenfatik sistemde herhangi bir mikro invazyon varsa, yani gözle henüz yakalayamayacağımız invazyon varsa bunları da aslında çıkartmış oluyoruz. Yani ondan sonraki hayatındaki riski minimal olacak şekilde hastaya cerrahi yapmış oluyoruz. Peki hocam, teşhis aşamasında, yani tanıyı koyarken bronkoskopi dediğiniz böyle rigid aletlerle ya da flexible aletlerle bir takım şeyler yapıyorsunuz. Bunlarla direkt olarak kanserli dokudan mı biyopsi ya da türünü belirlemek için parçalıyorsunuz, yoksa oradaki sürüntüler de bize bir fikir veriyor mu? Hepsi beraber. Çünkü her işlemde bunların hepsini beraber yapıyoruz. Direkt şöyle, hastalıklı dokudan parça almak önemli. Çünkü bize dokunun cinsi de gerekiyor. Yani şimdi kanser hastalığın genel adı. Evet. Ama işte akciğer kanseri akciğerdeki adı. Ama akciğer kanserinin de küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan dediğimiz grupları da var. Küçük hücreli olmayan grupta kendi arasında farklı şeylere ayrılıyor, farklı dallara ayrılıyor. Böyle baktığımızda biz küçük hücreli akciğer kanseri grubunda zaten cerrahiyi çok uygulamıyoruz. Eğer küçükse, yani belli durumlarda ancak onkolojiyle görüşerek uygulayabiliyoruz. Asıl cerrahi uyguladığımız hastalık grubu küçük hücreli dışı akciğer kanseri grubu. Ama vakaların da çoğu küçük hücreli değil mi? Yok aslında, yani bir dengede diyebiliriz.
Küçük hücreli dış akciğer grubunda cerrahi uygulayacağımız için sonuçta bu ayrımı yapmak gerekiyor. Biz tabii ki işte sürüntü alıyoruz, oradan yıkama, yani bronkoskopi sırasında yapıyoruz ama dokudan direkt örnek almak da bizim için bu ayrımı yapabilmek için önemli. Bronkoskop her zaman buna götüremeyebiliyor bizi. Ama bronkoskopide nefes borusunun içinde bir bulaş var mı, oraya uzanan bir tümör var mı onu göstermekte. Bir de cerrahi sınırları da göreceğimiz için bronkoskopi önemli. Onu bir kenara koymamız gerekiyor. Ama dokudan bronkoskopi sırasında biyopsi alınamayacaksa o zaman göğüs duvarından iğne ile girilerek biyopsi alması da bir seçenek haline gelmiş oluyor bizim için. Cerrahi tedavi uygulanan hastaları neler bekliyor? Bu ameliyat süreci ne kadar sürüyor? Artık günümüzde cerrahiler bir tık daha hasta için kolaylaşıyor. Yani kapalı cerrahi yöntemler kullanılmakta günümüzde mümkün olduğunca. Mümkün olduğunca deme sebebim şu: hastanın anatomisi önemli, hastanın daha önce geçirdiği enfeksiyonlar vesaire önemli. Ama hasta uygunsa zaten kapalı cerrahi yapıyoruz. Yani aletlerimizi içeri yerleştirebileceğimiz birkaç delik kullanarak ve çıkartacağımız dokuyu da dışarı çıkartabilmemiz için önden daha az ağrı duyacağı bir alandan oluşturduğumuz bir kesiyle ameliyatı tamamlamış oluyoruz. O yüzden hastalar genellikle 3 günde ya da 4 günde maksimum hastane sürecini tamamlıyorlar. Ameliyattan sonraki ilk gün hastalar, akciğer hastalarını biz mutlaka ayağa kaldırıyoruz. Yani hastayı hızlıca mobilize ediyoruz, yürümesini sağlıyoruz. Bu hastanın çok daha hızlı toparlanmasını ve normal hayatına dönmesini kolaylaştırıyor. Peki hocam, yani çok önemli bir konuydu. Sizden de değerli bilgiler aldık. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Yine de bekleriz sizi tekrar. Teşekkür ediyorum. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Program konuğumuz göğüs cerrahisi uzmanı Doktor öğretim üyesi Salih Cüneyt Aydemir'di. Kendisine tekrar verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.